Of, ben şimdi havaalanında ne yapacağım? Uçağa nasıl bineceğim? Pasaport polisi bana neler soracak? Ben İngilizceyi çok bilmiyorum ki. Zaten uçak korkum da var. Yeter, Aybüke neredesin? Yardımın gerekli. Geliyorum. İşte geldim. Selam, ben Aybüke. Kanalıma hoş geldiniz. Yurt dışına seyahat eden ve etmek isteyen insanlar için hazırladığım video serisinin bu bölümünü sonuna kadar izlediğinizde insanların en çok zorlandığı konulardan biri olan havalimanı sürecini, uçağa binene kadar neler yaşayacağınızı ve gittiğiniz ülkeye girerken pasaport polisinin size neler soracağını artık öğrenmiş olacaksınız. Videonun bonusu olarak da uçak korkusunu nasıl yenebilirsiniz ya da minimuma kadar nasıl indirebilirsiniz, biraz da size ondan bahsedeceğim. Hadi sizi ilk önce İstanbul Havalimanı'na götürüyorum. Bakalım neler yaşayacaksınız, tek tek görelim. Biz her zaman dış hatlara gidiş için 1 numaralı kapıyı tercih ediyoruz. Genelde insanların kolayına 3 numaralı kapı geldiği için her zaman daha kalabalıktır. Bunu sakın unutmayın. Birinci adım ilk güvenlik kontrolü. İçeri girdiğinizde siz ve bavulunuz bir güvenlik kontrolünden geçiyor. Oradaki kutuları eğer üzerinizde varsa saatiniz, kemeriniz, bozuk paralarınız gibi metal eşyaları bırakıyorsunuz. Daha sonra bavullarınız kontrol ediliyor ve içeridesiniz. İkinci aşama check-in. Girdiğinizde kapınızın en yakınındaki check-in panosunu bulun. Burada uçuş numarası, uçuş saati ve yanında hangi kontuarda check-in yaptıracağınızın bütün detaylarını bulabileceksiniz. Kapıdan girdiğinizde bölme bölme kontuarlar var. Şimdi biz check-in nerede yaptıracaksak o kontuarımıza gidiyoruz. Eğer online check-in yaptırdıysanız ve sadece kabin bagajınız varsa doğrudan dış hatlar kapısına gidebilirsiniz. Ama eğer bavul teslim edeceksiniz, check-in kontuarlarına gitmek zorundasınız. Türk Hava Yolları dışındaki diğer uçuş firmaları check-in kontuarlarını yaklaşık 3 saat öncesinden açıyor. Türk Hava Yolları 10-11 saati buluyor ya da bilmiyorum, belki de saati yoktur. Biz bu seyahat için Etihad'ı seçtik. Burada bavullarınızı teslim edeceksiniz. Uçuş için biniş kartınızı alıp dış hatlara doğru yol alacaksınız. Her kontuarın arasında bagajınızı tartabileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz ücretsiz alanlar var. Eğer bavulunuzun patlayacağını düşünüyorsanız sardırabileceğiniz, belli bir ücretle ödeyeceğiniz bu kısım var. 400 TL'ye bavulunuzu sardırıyorsunuz gördüğünüz gibi. Havaalanında çocuklardan unutulmamış oyalanmaları için birkaç tane çocuk parkı havaalanında mevcut. Üçüncü aşama yurt dışı çıkış harcı. Yurt dışına çıkmak için mutlaka yurt dışı çıkış harcı ödemeniz gerekiyor. Bunu postanelerde ve bankalarda yapabileceğiniz gibi havaalanının içinde de yapıyorsunuz. Ödeme otomatını e-pasaport alanının orada bulabilirsiniz. Hadi beraber yapalım. TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Daha sonra 710 TL'yi nakit ya da banka kartıyla ödüyorsunuz. Dördüncü aşama yurt dışına giriş aşaması ve pasaport kontrolü. Şimdi bunu iki farklı aşamada yapabilirsiniz. Ya böyle sıra bekleyerek pasaport kontrolünden geçebilirsiniz ya da eğer Türk vatandaşıysanız ve çipli pasaportunuz varsa e-pasaport yöntemiyle. Burada ilk önce çipinizi okutup ilk cam kapı açılacak. İkinci cam kapının orada bir kamera var. Orada resminiz çekilecek. 4 parmağınızla parmak izi vereceksiniz ve sonra kapı açılacak. İşte dış hatlardasınız. Burada uçağınız kalkana kadar lüks markaların standlarını ziyaret edebilirsiniz. Duty free'lere girebilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. Eczane giriş tarafında var, yani buraya girmeden önce eğer burada ilacı ihtiyacınız olursa telefonla bildiriyorsunuz. Telefon polis kontrolünü geçtikten sonra sol tarafta bulunuyor. Bunu aradıktan sonra eczanelerden oraya ilacınızı getiriyorlar. Eğer bebek arabanız yoksa bebek arabası için gene kontrol noktasını geçtiğinizde sol tarafta ücretsiz bebek arabalarını bulabiliyorsunuz. Burada sıcak su ve soğuk su bulabileceğiniz su sebilleri var. Bir tanesi Elsi ve Kiki'nin arasında, ben onu görmüştüm. O yüzden içeri girerken yanınızda boş şişe bulundurun derim ben. Merdivenlerden yukarı çıktığınızda eğer karnınız açsa restoranlar bölümüne gidiyorsunuz. Evet, biliyorum biraz fazla pahalı. Biz burada bir sandviç almıştık ve bir de birkaç kurabiye almıştık. İşte fiyatını görüyorsunuz. Karnınızı doyurduktan sonra aşağı inip panolardaki gate'inizin nerede olduğunu görebilirsiniz. Daha sonra koridorlardan hangi gate'deyseniz, yani hangi kapıdaysanız oraya doğru gidebilirsiniz. Beşinci aşama gate'inizi, yani kapınızı bulmak ve uçağa giriş aşaması. Burada hostesler sizin biletlerinizi ve pasaportlarınızı kontrol edip uçağın içine alacaklar. Ama lütfen buraya yaklaşık 45 dakika önce gelmeyi sakın unutmayın. Evet, son aşama başardınız. Artık koridordan geçip uçağın içine girebiliyorsunuz. Hostesinize kibarca bir selam verip yerinize oturabilirsiniz.
Havalimanını gezdiysek, neler yapacağımızı öğrendiysek, şimdi geldik en çok gerilen anlardan birine. Gittiğiniz ülkeye girmeden karşılaşacağınız pasaport kontrolü aşamasında ilk kez yurt dışına çıkacak biri için en heyecanlı ama en tedirgin edici anlardan biri olduğu kaçınılmaz. Ne soracaklar? İngilizce cevap verebilecek miyim? Ya bir şey yanlış giderse? İşte bu videoda pasaport kontrolünde en sık sorulan soruları hem Türkçe hem de İngilizce olarak anlatacağım. Hem hazırlıklı olacaksınız hem de o stres yerini özgüvene bırakacak. Hadi gelin birlikte adım adım ilerleyelim. Öncelikle İngiltere, Amerika, Kanada, Malezya, Latin Amerika ülkeleri gibi ülkelere daha gitmeden check-in sırasında ya da uçağın girişinde daha bir takım sorularla karşılaşacaksınız. Sizden dönüş biletiniz var mı? Başka ülkelere gidecek misiniz? Onların rezervasyon uçak bilet numaraları ne? Kaç gün kalacaksınız gibi soruları uçak firması tarafından görevlendirilen kişiler tarafından duyacaksınız. Elinizde gitmeden önce gidiş ve dönüş uçak bilet çıktınızı, otel rezervasyonunuzun adresini, telefonunu, bazen bazı ülkelerin sorduğu banka detay dökümlerini, eğer istiyorsa seyahat sağlık sigortası gibi evrakları mutlaka yanınızda bulundurun. Şimdi gelelim asıl konuya. Bakalım neler soruyorlarmış. Evet, şimdi hemen hemen gittiğim her ülkede karşılaştığım ilk soruyu size söylüyorum. Ziyaretinizin amacı nedir? What is the purpose of your visit? Bu sorunun cevabını turizm amacıyla buradayım I'm here for tourism. olarak cevap verebilirsiniz. Evet, şimdi geldi en çok sorulan ikinci soruya. Ne kadar süre kalmayı planlıyorsunuz? How long do you plan to stay? Burada eğer 7 gün kalacağım derseniz I'll be staying for 7 days. bu cevabı vereceksiniz. Geldik sorulan en çok üçüncü soruya. Nerede konaklayacaksınız? Where will you stay? Burada otelde kalacağım diyorsanız, I'll stay at the hotel. eğer başka birinde kalacağım diyorsanız cevabı ona göre vereceksiniz. Diğer karşılaşacağınız soru, dönüş biletiniz var mı? Do you have a return ticket? Evet, işte benim dönüş biletim. Yes, here is my return ticket. Evet, çok fazla sorulmasa da bazen sorulan sorulardan biri, daha önce bu ülkeye geldiniz mi? Have you ever been to this country before? Hayır, buraya ilk kez geliyorum. No, it's my first time here. Ve İngiltere ve Amerika'da çok duyacağınız soru, mesleğiniz nedir? What do you do? Burada grafik tasarımcısı olarak çalışıyorum derseniz, I work as a graphic designer. tabii ki de siz kendi mesleğinizi söyleyeceksiniz. Bazen otel rezervasyonunuzu görebilir miyim diye soruyla da karşılaşacaksınız. İşte Can I see your hotel reservation? cevabımız tabii ki. Yes, you can. Özetle genelde en çok sorulan sorular bunlar. Mutlaka yapmanız gereken şey mümkün olduğunca sakin olmanız ve bütün bilgileri doğru olarak vermeniz. Pasaport polisi genelde soğuk ve sert bir şekilde bu soruları sorabiliyor. Eğer anlamıyorsanız no English demeniz yeterli. Onlar size bir şekilde anlaşma yolu bulmak zorunda. Çevirmen çağırabilir ya da görsel olarak size o soruyu sorabilir. Siz çok stres yapmayın ve sakinliğinizi koruyun. Zaten bazı ülkelerde pasaport polisleri de Tarzan İngilizcesi biliyor. O yüzden dediğim gibi sakin kalın. Sadece kalacağınız yeri sorup gönderen pasaport polisleri de var. Dediğim gibi her ülkenin dinamiği maalesef ki farklı. O yüzden siz sorulara çalışın, sakin olun ve özgüvenli olun yeterli. Geldik birçok insanın bana sorduğu soruya. Uçak korkunu nasıl yendin? Doğruyu söylemek gerekirse yenmedim ama minimuma indirdim. Bunu daha olumlu şeyler düşünerek düzenlemeye çalışıyorum. Ben hiçbir uçuşumda bu yaşıma kadar alkol ya da bir sakinleştirici almadım. Bu kötü olduğundan değil, ben sadece beynimin uyuşmasını istemememden bunun üzerine gitmeye çalıştım. İşte yöntemleri, nefesimi düzenlemeye çalışıyorum. Olumlu şeyler düşünmeye çalışıyorum. Ve uçağın aerodinamiğini, işte nasıl çalıştığını, pilotların aldığı eğitimleri araştırarak kendimi daha sakinleştirmeye başardım. Çünkü gerçekten kaza oranına baktığınızda uçak bunların içinde en az olasılığı olan ve pilotlar gerçekten her duruma karşı uçmadan önce aldıkları eğitimde çeşitli testlerden geçiyorlar ve her durumu, her senaryoyu yaşayacak simülasyonlarda bulunuyorlar. Bunu bilmek bana gerçekten daha güven veriyor. Dediğim gibi korkumu yenmiyorum ama minimumda tutmaya çalışıyorum. Türbülans benim için evet çok korkutucuydu ama bunun içinde küçük önlemler var. Mesela işte uçağın kanat kısmına çok oturmamanız, daha çok önlere oturmanız. Bu mesela benim genelde yapmaya çalıştığım yöntemlerden biri. Ama tabii her korkusu olan insan gibi gözüm çoğu zaman pilotun o uyarı ışığında. Ama dediğim gibi gittikçe bunu sakinleştirmeye çalışıyorum. İşte film izliyorum, kitap okuyorum.
Kendimi minimum bir sakin seviyede tutmaya çalışıyorum. Gerçekten bunlar ne saçmalık demeyin. Denedikçe beyniniz buna alışmaya çalışıyor. Bir de insanları gözlemliyorum. O kadar sakinler ki sonra evet bu durumun benim için bir problem olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu konuları gerçekten denediğinizde uçak korkunuz azalacak. Bitecek der miyim bilmiyorum. Ben o kadar iyimser olamıyorum. Çünkü benim bitmedi. Ama umarım sizinkisi biter. Eğer bildiğiniz başka yöntemler varsa lütfen bana yorumlarda yazın. Bana da faydalı olacak. Herkesin kendi çözümü dediğim gibi. Benim çözümüm böyle. Umarım zaten bu korkuyu gerektirecek hiçbir korkulu olay ya da hiçbir şiddetli türbülansla karşılaşmam. En büyük dileğim bu her uçağa binerken ve inerken. Uçak korkunuz sizi güzel keşifler yapmaya asla engel olmasın. Çünkü çok şey kaçırırsınız. Evet korkuyorum. Bazen korkudan geberiyorum hatta. Ama vazgeçmiyorum. Siz de vazgeçmeyin. O yüzden size güveniyorum. Dediğim gibi başka yöntemleriniz varsa da yorumlarda bekliyorum. Evet, geldik videomuzun sonuna. Eğer bu video sana yardımcı olduysa yorumlarda buluşalım. Senin ilk yurt dışı deneyimin nasıldı? Ya da hala kafanda soru işaretleri var mı? Eğer varsa birlikte konuşalım. Abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.